Herkesin son zamanlarda çok fazla sorduğu bir soru var. Tavuklar yumurtayı bıraktı. Yumurta yapmıyorlar. Ne yapacağız? Ne yapmalıyız? Yumurta verimini artırabileceğiniz birçok tarifi göstermişken son zamanlarda sizlerle de yumurta yapmayan tavuklar hakkında aslında biraz konuşmak istedim. Havalar çok fazla soğuduğu için ve iklimin çok hızlı değiştiği için de tavuklarımız aynı bizler gibi, yani insanlar gibi bu tarz tepkimelere girebiliyorlar maalesef. Hal böyle olunca maalesef yumurta verimimiz de yarı yarıya düşüyor. Günde 20-30 tane yumurta alan bir yetiştirici kümese girdiğinde sadece 3-5 yumurtayı görünce bayağı bir morali bozuluyor. Aynı bizim gibi. Sabah sabah geldiğim zaman her gün 30-40 tane yumurta alırken bugün 9 tane aldığımı fark ettim. Nedeni ne acaba arkadaşlar? Bu 9 yumurta sizce çok az değil mi? 30 tavuktan 9 yumurta. Bu konuyu göze aldığımız zaman ve birçok bilim insanının araştırmaları neticesinde kümes ortamlarında neden bu kadar yumurta verimi düşüyor, onu araştırıp bulduk. Sizler için araştırdığım bu konuyu şimdi hızlı bir şekilde anlatacak ve aktaracağım. Söylediklerime iyi kulak verin ve dinleyin. Tavuklar sezon boyunca yumurta salarlar. Bazı tavukların yıllık salımları 360 yumurta iken bazı tavukların ise 140-160'larda kalır. Yalnız şu dediğimiz miktarlar, yani bir cins tavuk için aldığınız zaman gördüğünüz miktar, örnek veriyorum bir porselen ligorun 360 yumurta görünüyor. Ama bu 360 yumurtayı salabilmeleri için onlara da aynı zamanda özel bir ortam gerekli. Yani o ortamı oluşturamazsanız 360 yumurta hayal oluyor. Burada 140 yumurta salan birçok süs tavuğunun ikisi de aynı mantıkta. Çünkü 140 yumurta saldığı söyleniyor ama bunlar fabrika ortamlarında ispatlanmış ve tespit edilmiş verimler. Biz kümesimizde baktığımız hayvanlardan 140 yumurta alamayabilirsiniz. Veya da 360 yumurta da alamayabiliriz. Cins ayırt ediyoruz. Bu cinslerden maksimum seviyede yumurta alabilmeniz için özel bakmalısınız. Bizim gibi, benim gibi kafes ortamlarına bakan arkadaşlar, dışarıda bakan arkadaşlar maalesef bu durumdan müzdarip. Çünkü biz dışarıda bakıyoruz. Açık havayla pekişmiş hayvanlar. Açık havaya aşırı derecede maruz kalan tavuklarımız maalesef yumurta verimlerini düşürüyorlar. Nedeni şu: hayvanların enerjisinin düşmesi ve vücut enerjisine daha çok enerji harcamaları. Bu da ne oluyor? Verdiğimiz yem ve yedikleri bütün öğünleri önceden yumurtaya çevirirken şimdi ise vücut sıcaklığını dengeleyebilmek için uğraşıyorlar. Burada gördüğünüz modifiyeli şahinim gibi. Canım benim, aşkım benim. Sen ne yapıyorsun bu ara modifiyem benim? He? Şahin, kulum, canım. Ah, aferin sana oğlum. Sonuç böyle olunca da tavukçuların, herkes, tavuk yetiştiricilerin çoğusu durumdan isyan ediyor. Yumurta yemleri çok pahalı, yem çok fazla uçunca, yumurta verimi de çok düşünce insanlar bu kez arayışa giriyor. Nasıl yapacağız, nasıl artıracağız, ne yapacağız diye. Ben sizlere bugün aslında anlatmak istediklerim de bunlardı. Yumurta verimini düşürmemek için ne yapmalısınız? Önce bunu konuşmalıyız bence. Çünkü yumurta verimi düştükten sonra yumurta verimini artırabilmek için yapmanız gereken şeyler çok fazla arkadaşlar. Bayağı bir zamana ihtiyacınız oluyor. Çünkü bir tavuk yumurtayı bıraktıktan sonra 15 ila 3 aylık bir sürece giriyor. Evet, yanlış duymadınız. 3 ay, 15 gün bir şey değil. Ama 3 ay dediğiniz zaman işler karışıyor. Çünkü tavuklar gerçekten bazen 3 aylık bir dinlenmeye çekilebiliyorlar. Bu dinlenme ve bu olasılık olmasını istemiyorsanız, üreticilik yapmak istiyorsanız, yumurtadan para kazanıyorsanız, ben açıkçası kazanıyor olabilirim. Ben izleyen takipçilerim iyi bilir. Cins yumurta satıyoruz. Ancak biz biraz daha hobi olarak yaptığımız için çok fazla da önemsemedik. İleride ne yaparız bilmiyorum. Hayvanların alanını kapatmalısınız. Kış sezonunda günler kısaldığı için tavuklarımız otomatik olaraktan yumurta verimini düşürürler. İsterseniz onlara ne takviye verirseniz verin, yumurta verimi kesinlikle düşecek. Bir önceki videolarımın birçoğunda yumurta verimini artırabileceğiniz tarifler gösterdim. Anlattım, bahsettim. Ve bu tariflerin her birinde de siz bana sordunuz: abi gerçekten bu gerçek mi? Evet arkadaşlar, gerçek. Ama mevsim geçişlerinde, şu hava şartlarının ani değişimlerinde tavuklara
isterseniz ki ne destek verirseniz verin sadece yardımcı olabilirsiniz. Yumurta verimini artırmak için ise zamana ihtiyacınız var. Sizlere daha önce verdiğim tarifler uyguladığınız zaman bu zamanı hızlandırırsınız. Yani 3 aylık dinlenme yerine 15 günlük dinlenmeyi tercih edecektir bu sefer tavuklar. Bunu yapabilmeniz için de o tarifleri uygulamalısınız. Tarifleri lütfen kaçırmayın. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Şöyle dışarı doğru çıkalım birlikte arkadaşlar. Dışarıda şu an mesela hayvanlarımız stres atıyor. En büyük faktör zaten burada güneş. Güneşin gün içerisinde çabuk batması tavukların döngüsünü değiştiriyor. Normalde bir tavuğun günlük rutin olarak yumurta salımının süresi artıyor arkadaşlar. Çünkü yumurta verimi öyle basite alınacak bir şey değil. Bu hayvanların yabani dağlarda, yabani ortamlarındaki rutinleri yılda 20 tane yumurta. Bizim evcil tavuklarımız bu yılda 20 tane yumurtayı yılda 200 lira çıkartıyor. Bu da çok da basit bir şey değil mi arkadaşlar? O yüzden bu kadar çok yumurta salan bu hayvanlarımıza öncelikle iyi bakmalıyız. Diğer açıdan verim için yumurta salmamalarının sebeplerinden en büyük etkeni güneş etkenidir, ışıklandırmadır. Işıklandırma az. Kış sezonunda biliyorsunuz akşam 4'ten sonra artık yavaş yavaş karanlık çökmeye başlıyor. Bu da tavukların kümese pine çekilmesine vesile oluyor. Bu da üretimin düşmesi anlamına geliyor. Ama yazlara daha fazla üretim var. Şunu da açıkça konuşayım. Üretimi çoğaltmak istiyorsanız günün 8 ile 16 saat arasında kümeste ışıklandırma da yapılabilir. Işığı yakarsınız her yerde. Yani yapay ışık kaynaklarıyla yumurta verimini biraz daha yükseltirken yumurtadan kesilmelerini önleyebilirsiniz hayvanların. Burada yine çok önemli bir rol oynayan bir konu daha var. O da sıcaklık tabii ki. Erzurum gibi bir yerde ben bu tavukçuluğu yaptığım için sıcaklığa çok fazla önem veremedim. Kafeslerim içerisinde bakıyorum. Aslında buradaki kafesimizi adam akıllı kapatsak, soğuk içeri girmese, genel olaraktan brandayla değil de duvarları tuğlayla örsek ve içeride bir soba da yaksak, kümes sıcaklığını 25 dereceden 30 dereceden aşağı düşürmesek hiçbir tavuk mevsimsel geçişlerden etkilenmez. Etkilenmeyen bu tavuklarımızın da verimi de düşmez kolay kolay. Ancak bu verimi elde edebilmek için dediğim gibi biraz maddiyat gerek. Bunu da artık sizlerde varsa, cebiniz doluysa yapmanızı da öneririm. Ama ben daha çok hayvanları sevdiğim ve hayvanları böyle dışarıda gezirken izlemeyi sevdiğim için, gezerken izlemeyi sevdiğim için böyle bir şey yapmak istemiyoruz açıkçası. Uzun vadede bile olsa sadece üzerine kapatıp kümesleri belki biraz daha muntazam, yani sıcaklık, soğukluk geçirmemesi için ısı yalıtımı yapabiliriz. İnsanlara açacağımız için şu karşı tarafı misal. Ancak diğer açıdan böyle dışarıda gezen tavuklar beni daha çok mutlu ediyor. Bu tavuklarımızı her gün izlemek, onlarla böyle güneşlenmek falan benim çok hoşuma gidiyor. Ondan dolayı arkadaşlar lütfen öyle çok fazla kafanıza takmayın. Tavuklar bu sezonlarda yumurtayı gerçekten bırakırlar. Çok normal bir durumdur bu. Anormal değil. Yumurtayı bırakan tavuklarımızın tekrar yumurtaya başlaması için ise sizlere geçmiş videolarda, hatta bu videonun sonuna 2 tane tarif bırakıyorum. İzleyebilirsiniz. O tariflere bakarak artırabilirsiniz. Daha hızlı yumurtaya çıkmasına sebebiyet verebilirsiniz. Ama tavuklarımız neden yumurtayı bırakıyor diye soruyorsanız sizlere başından beri anlattığım şey buydu aslında. Hava şartları arkadaşlar. Havanın değişimi tavuklarda hastalık oluşturur. Hasta olan tavuk yumurta salmaz. Yumurta salmayan tavuklarımız ise maalesef diğer tavukları da tetikler. Nedeni aslında bu değil. Nedeni tamamen hava şartları. Hava şartları değişirken insanlar grip olduğu gibi tavuklar da grip olur. O yüzden aşılarını sürekli geciktirmeden vermelisiniz. Aşıladığınız tavuklarınızın yumurta verimi daha da iyi olacak. Diğer yandan şunu da açıklayayım. Çok fazla gezen, dolaşan tavuğun yumurta verimi düşük olur. Bizim burada görüyorsunuz sürekli dışarıda geziyorlar ya. Ne kadar çok alan, ne kadar çok gezinti alanı o kadar az yumurta demektir. Tavuklar enerjiyi nereye harcarlarsa yumurtaya enerji kalmadığı için yumurta yapmamaya başlarlar. Aynı bizim bu tavuklar gibi. Çok fazla geziyorlar etrafta. Ancak tabii bizim yumurta verimimiz o kadar fazla düşmedi. Neden? Çünkü biz bunu başardık arkadaşlar. Hayvanların enerjisi ne kadar çok harcıyorsa biz onlara daha çok enerji verdik. Daha çok enerji verdik ki harcadıkları enerjiyi kapatıp yumurta verimine versinler. Mesela Süper Naciye. Süper Naciye uzun zamandır yumurta yapmıyor. Hiçbir follukta yeşil yumurta göremedim. Çünkü kendisi bir yeşilci. Ama yeşil yumurtayı beklemektense onu üretmesi için ona teşvikler veriyoruz. Sürekli besleyici ürünler veriyoruz. Ve son zamanlarda bence yumurtaya çıkacak diye düşünüyorum. Hayırlısı olsun. Değerli arkadaşlarım, harikalar diyarı olarak yine sohbetin dibine vurduk. Gevezeliği bayağı bir yaptık. Yumurta verimi neden kayboldu, tavuklarım neden yumurta salmıyor diye sorduğunuz sorulara bence kısa ve öz cevap vermeye çalıştım. Uzun anlattığım konumlar da oldu ama kısa cevaplarımı daha iyi dinlemelisiniz bence. Buradaki en büyük faktör tamamen havadaki ışık. Tavuk kafasına ışık vurduğu sürece yem yiyen bir hayvandır. Kafasına ışığı az vurduğu zaman yem yemeyip üretimi düşürür. İşte bu da yumurta verimini etkiler. Yumurta verimini etkileyen diğer faktörler diye sorarsanız bana onlara da kısaca cevap vereyim. Hayvanların strese girmesi, hayvanlarda hastalık olması, bit olması, kısaca hastalık varsa sürünüzde yumurta yapmazlar. Hava
ışığı düşmüşse, ışıklandırmazsa yumurta verimi düşer. Yumurta yapmayan tavuklarınız strese girmiş olabilir. Bir tilkinin veya bir kurtun sürüde onları korkutması, hatta sizin bile tavuklarınızı korkutmanız durumunda yumurtayı bırakabilirler. Tavuklar strese girdiği zaman genelde yumurta salmayı biraz keserler. Neden? Çünkü içlerinde biriktirdikleri enerjiyi bu kez farklı noktalara yoğunlaştırırlar. Aslında her şey bir enerjiden ibaret diyebiliriz. Tavukların yumurta veriminin düşmesi, enerjilerini farklı noktalara kullanması anlamına geldiği için siz tavuklarınızın enerjilerini yumurtalarına kullanmaları için sürekli yeni bir girişimde bulunmalısınız. Ya dediğim gibi etrafını kapatacaksınız, soğuktan koruyacaksınız. Ya da yemlerini artıracaksınız. Bizim gibi karbonhidrat yükleyeceksiniz, protein yükleyeceksiniz ve hayvanları koruyacaksınız. Hayvanların tüy değişimleri de yumurta veriminde sıkıntıdır. O yüzden tavuklar enerjisini mesela tüy değişimini harcadığı zaman yumurtayı bırakırlar. Size bu tüy değişimi hızlandırmak ve birçok şey yapabilmeniz için de sürekli başından beri videonun dediğim gibi enerji ve enerjiyi de en iyi şekilde koruyacağınız ürünler tabii ki yemlerdir arkadaşlar. Yedirdiğiniz ürünlerdir. Teşekkür ediyorum izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Harikalar Diyarı olarak buradayız. Sorularınıza cevap olmaya devam ediyorum. Umarım faydalı olmuştur bu videomda. Umarım artık tavuklarınız neden yumurta salmıyor farkındasınız ve yumurta salmalar için de ne yapmalısınız biliyorsunuz. Bir like attınız, bir de yorum düş bilirim. Kendinize iyi bak. Görüşmek üzere.